Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Şu anda karşınızda 3 tane çiçek açmış orkidem var. Öncelikle hepsi sağlıklı, oldukça güzel görünüyor. Ama özellikle ortadaki orkideye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu orkideyi bir gün eve gelirken komşumun çöpe atmak üzere olduğunu gördüm. Rica ettim. Ben bunu kurtarmayı denemek istiyorum dedim. Aldığımda gerçekten çok kötü durumdaydı. Ve bugün gördüğünüz gibi çiçek açmış, sağlıklı bir orkideye dönüştü. Bu videoda bu orkideyi nasıl toparladığımı ve genel olarak orkidelerin sağlıklı olması için, çiçek açması için dikkat edilmesi gerekenleri anlatmak istiyorum. Bu orkidenin sağlıklı olması ve çiçek açabilmesi için en önemli konu köklerin sağlıklı olmasıdır. Kök sağlığın temelinde ise doğru sulama yer alır. Bu yüzden ilk olarak sulamadan başlamak istiyorum. Zaten birazdan bunu uygulama olarak da göstereceğim. Öncelikle orkidemizin suya ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Bu çok önemli. Bunun için orkideleri dış saksılardan çıkartıyorum ve bir tepsiye alıyorum. Şimdi saksının içindeki köklere bakıyorum. Eğer kökler gri ya da gümüş rengindeyse bu orkidenin suya ihtiyacı olduğunu anlamına gelir. Ama kökler yeşilse kesinlikle sulama yapmıyoruz. Çünkü kökler yeşilken sulama yapılırsa kökler çürür ve bu da orkideye ciddi zarar verir. Gördüğünüz gibi bu 3 orkidemin de kökleri gri. Yani sulama zamanı gelmiş. Sulamayla ilgili çok önemli bir noktaya özellikle değinmek istiyorum. Eğer üstten sulama yapıyorsanız yaprak aralarında kesinlikle su bırakmamalısınız. Yaprak aralarında kalan su özellikle kış aylarında çürümelere ve hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden orkide için en ideal sulama yöntemi alttan sulama yani daldırma usulüdür. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Eğer dış saksı kullanıyorsanız ve dış saksının dibi düz ise dış saksıyı sulaması için de kullanabilirsiniz. Orkideleri dış saksının içine yerleştiriyorum ve dış saksının boyunu geçmeyecek şekilde su dolduruyorum. Bu şekilde 5 dakika bekleyeceğiz. Bu süre içinde orkide bakımında çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Kök bakımı ve ortadaki süngerimsi madde. Üretim aşamasında orkidenin orta kısmına süngerimsi bir madde yerleştirilir. Bu madde orkide marketlerde satılırken uzun süre sulanmasa bile bir süre idare edebilmesi için konulur. Kısa vadede işe yarar ama ev ortamında uzun vadede sorun oluşturabilir. Burada çok önemli bir ayrım var. Bu süngerimsi maddeyi çok iyi bilen, çok kontrollü sulama yapan kişiler sorun yaşamadan kullanabiliyor. Ama herkes sulamayı aynı şekilde bilmiyor. Birçok kişi köklere bakıyor, kökler gri olunca susadı deyip hemen sulama yapıyor. Ama ortadaki sünger zaten su tuttuğu için orkidenin merkezi sürekli ıslak kalıyor. Ve bu da zamanla orkidenin çürümesine, köklerin kaybolmasına ve bir anda öldü denilen durumlara sebep oluyor. Bu yüzden ev ortamında özellikle herkes aynı seviyede deneyimli olmadığı için bu süngerimsi madde uzun vadede yarardan çok zarar verebilir. Bu nedenle çiçek döküldükten sonra bahar aylarında yapılacak bir kök bakımı sırasında bu maddenin alınmasının daha güvenli buluyorum. Kök bakımında orkide saksıdan çıkartılır, ortadaki süngerimsi madde alınır, çürüyen kökler makasla kesilir, daha sonra tekrar dikimi yapılır. Bu işlem için en uygun zaman Mart-Nisan aylarıdır. Bir diğer dikkat edeceğimiz mesele yaprak temizliğidir. Yapraklar tozlandığında bunları temizlememiz gerekiyor daha iyi nefes alabilmesi için. Yapraklar da çok önemli. Bununla alakalı özellikle kış aylarında kuru bir pamukla temizlik yapmamız gerekiyor. Kış aylarında ıslatılmış bir pamukla yapmak zarar verebilir. Ama yaz aylarında biraz daha limon katıp bu şekilde yapılabilir. Ama kış aylarında kuru pamukla tozlarımızı alalım, yapraklarımızı temizleyelim ki daha güzel fotosentez yapsın. Yaprak temizliği de, yaprak bakımı da, orkide bakımında çok önemli bir yer tutar. Çiçekler döküldükten sonra yapılması gereken bir diğer işlem de budamadır. Budama en son çiçeğin çıktığı yerin altından bir boğumun üst kısmından yapılmalıdır. Bu şekilde budama yapılırsa boğumdan tekrar yeni dallar çıkabilir. Aksi halde dal zamanla sararır ve kurur. Şimdi tekrar sulamaya dönelim. Yaklaşık 5 dakika geçti. Orkidemizi sudan çıkarıyorum ve fazla suyun iyice süzülmesini sağlıyorum. Daha sonra tepsiye alıyorum ve fazlalık suların akmasını bekliyorum.
Burada çok önemli bir nokta daha var. Dış saksıların içinde kesinlikle su kalmamalı. Bu yüzden dış saksıların içindeki suları tamamen boşaltıyorum ve içlerini güzelce kuruluyorum. Gördüğünüz gibi dış saksıların içi tertemiz ve tamamen kuru. Artık orkidemizi tekrar saksılarına yerleştiriyoruz ve yerlerine alıyoruz. Peki orkideler evde nerede durmalı? Kış aylarında ışığı iyi alan pencere önleri uygundur. Yaz aylarında ise direkt güneş almayan perde arkasından süzülen aydınlık ortamlar daha sağlıklıdır. Ben bu şekilde bakım yaparak hem çöpe gidecek bir orkideyi kurtardım hem de yeniden çiçek açmasını sağladım. Umarım anlattıklarım sizler için de faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.